Yeditepe Üniversitesi'nden herkese merhaba. Bugün konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetim Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkut Akkartal. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, öncelikle bir bölüm tanıtımıyla ve yüksek lisansın içeriğiyle başlayalım. Daha sonra lojistik konusuna ayrıca değineceğiz. Evet, bölümümüz özellikle son yıllarda konjonktürden kaynaklanan ihtiyaç üzerine daha çok kuruldu. Bu konjonktürler tabii hepimizin tahmin edeceği bölgesel savaşlar, pandemi ya da en son dönemde depremin getirdiği ihtiyaçlar olsun. Bu gibi ihtiyaçları önceden tahmin ederek 2000 yılında kurulmuş bir bölümümüz. Daha sonra yaklaşık bundan 10 sene önce yüksek lisans ve doktora programını başlattık. Bunun iki amacı vardı. Birincisi bu konuda yetişmiş öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak. İkincisi bu konuda yetişmiş uzman eleman, yani master, Türkçesiyle üstad, evet, uzman elemanını karşılamak ve çeşitli pozisyonlarda çalışan mezunlarımız olsun, diğer insanlar olsun. Bunların görevlerindeki, iş yerlerindeki hakimiyetini arttırmak amacıyla bu program kuruldu. Evet, içeriği tam olarak biraz daha genişleterek bahsedersek. Evet, aslında Lojistik Yönetimi bölümü bir lisans programının ismi. Yüksek lisans programımızın ismi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi olarak kuruldu. Dolayısıyla isminden de anlaşılacağı gibi aslında iki tane burada ayrı bir ana bilim dalı var. Bunlardan biri uluslararası ticaret, bir tanesi de tabii ki lojistik yönetimi. Herkesin bildiği gibi lojistik olmadan uluslararası ticaret düşünülemez. Uluslararası ticaretin son teslim noktası olsun, tedarik zinciri yönetimi olsun, her zaman için lojistiğe ihtiyacı var. Herhangi bir malın etiketinin üzerindeki rakamın yaklaşık %20'si lojistik maliyeti. Aslında tabii son yıllarda bu telaffuz edilmeye başlandı. En başta endüstri mühendisliğinin bir parçasıydı. Fakat daha sonradan doğan ihtiyaç dolayısıyla lojistik yönetimi, daha sonra tedarik zinciri yönetimi ve son yıllardaki adıyla değer zinciri olarak karşımıza çıkıyor. İçerik olarak uluslararası ticaretten ve lojistiğin operasyonel boyutundan oldukça önemli dersler var. Ancak daha çok derslerimiz seçmeli ders aşamasında, seçmeli ders kategorisinde. Yani öğrencilerimiz ister lojistik okuyup uzmanı olmak amacıyla programa girmiş olsun, ister lojistik hakkında hiçbir fikri olmadan bu bölümü lisansta seçemeyip yüksek lisansta seçebilme ihtiyacı hisseden öğrenciler olsun. Her iki kesime de ihtiyaç veren, hitap eden bir bölüm olarak kendini gösteriyor. Şimdi tabii Yeditepe Üniversitesi her zaman olduğu gibi yüksek öngörüyle 2000 yılında bu bölümü kurmuş ama biz lojistiğin değerini açıkçası pandemi döneminde çok fazla hissettik. Daha çok duymaya başladık. Dolayısıyla öğrencilerin talepleri de bu doğrultuda artmaya başladı. Lojistik neden bu kadar önemli? Evet, lojistiğin önemi ne yazık ki az önce sizin saydığınız konjonktürler dolayısıyla ortaya çıktı. Bizim de konuşmamızın başında söylediğim gibi gerek pandemi, gerek bölgesel savaşlar, gerek deprem ya da doğal afetler lojistiğin önemini bu kadar çok arttırdı. En başta tabii ki insanın yaşamaya devam etmesi için gereken ihtiyaçlar. Pandemiden başlayacak olursak, pandemi döneminde ben hatırlıyorum 2020 yılının Ocak ayıydı. Çin'den İtalya'ya gitmekte olan bir tır Çek Cumhuriyeti'nde durdurularak maskeler, özellikle maskeler tırlardan alındı ve o ülkenin içinde dağıtılmaya başlandı. Yani hırsızlığa varıncaya kadar insan hayatına kumanda eden ihtiyaçların lojistik operasyon aşamasında son nokta tesliminde her şeyden çok ihtiyaç duyulacağı için insanın yaşamaya devam etmesi dolayısıyla ihtiyaç duyacağı hissinden yola çıkaraktan lojistiğin hakikaten bir numaralı ihtiyaç olduğu belirlendi. Şimdi tabii ki devam edecek olursak bölgesel savaşlarda işte karşımıza şu anda Ukrayna-Rusya savaşı var. İnsanların ana ihtiyaç kaynağı, yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde beslenme ihtiyacı, tahıl, buğday ihtiyacı Rusya'dan ve Ukrayna'dan dünyaya dağılması için
yine Türk boğazlarından geçmesi gerekiyordu. Buradaki tedarik zinciri ve lojistiğin başında yine etkileyici olarak Türkiye çok önemli bir rol oynadı. İşte deprem, ne yazık ki depremde gördük ki özellikle ilk birkaç gün deprem lojistiğinin gereği kadar yapılamadığı için, icra edilemediği için ne yazık ki birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte bu tür konjonktürler lojistiğin hakikaten en önemli ana bilim dallarından bir tanesi olduğunu insanları hissettirdi. Deprem öncesinde de yine elektronik ticaret dolayısıyla ortaya çıkan son teslim noktası ihtiyaçları lojistiğin yine bir numaralı faaliyet alanı olduğunu kendisine hissettirdi. Evet, peki öğrencilerimiz gerek bölüm gerek yüksek lisans programlarından sonra çalışma imkanları, alanları nedir ve öğrencilerin staj yapma şartı var mı? Yüksek lisansta öğrencilerin staj yapma zorunluluğu yok. Fakat yüksek lisansta bizim sunduğumuz en önemli ayrıcalık Erasmus faaliyeti. Günümüzde birçok programda, yüksek lisans programında Erasmus imkanı çok kısıtlıdır ya da yoktur. Ancak biz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Belçika'da Gent, Almanya'da yine Köln olsun, Würzburg olsun, yine Polonya, yine Hollanda'da Rotterdam Üniversitesi'nde olsun, yüksek lisans yaparken Erasmus'a gitme olanağı sağlıyoruz. Çok büyük fırsat bu da. Evet, hatta yüksek lisanstan mezun olmuş olsa bile stajını Erasmus'la devam ettirme imkanını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü hayatınızın hiçbir bölümünde bundan sonra hiç kimse size kalkıp 2000 euro cebinize koyup lütfen git burada alacağın dersleri yurt dışında al, döndüğünde biz onları sayacağız deyip karşılıksız olarak size 2000 euro para vermeyecektir. Evet. Bu çok önemli. Şu anda master'dan en az 20 mezunumuz var. 20 ile 30 arasında. Doktorada 3 mezunumuz var. Ve bunlar iş seçer hale geldiler. Evet. İş arar hale değil de iş seçer hale geldiler. 2 doktora mezunumuz hemen doktora öğretim üyesi olarak birer üniversitenin lojistik bölümünün başına geçti. Yüksek lisans mezunlarımız tezli ya da tezsiz olarak ikiye ayrılmakla birlikte anında iş yerlerinde promotion yani terfi aldılar veya doktoraya devam ettiler ve iş yerinde hakikaten insan kaynakları açısından bir rekabet avantajı sağlayarak istihdam imkanlarını arttırdılar. Aslında en önemlisi lisansta istediği yeri kazanamayıp daha sonra mesleki paterninde kulvar değiştirip lojistik veya ticaretin çeşitli yerlerini seçtikten sonra buna ihtiyaç duyan öğrencilerin buraya gelmiş olması çok önemli bir avantaj. Ve gelen öğrencilerimizin %80'i çalışan kesimde olduğu için tez yazarken de bir konu bulma sıkıntısı çekmiyorlar. Kendi iş yerlerinin zaman veya para ya da insan kaynağı bulamayıp araştırma yapamadığı durumlar için kendi tez konularını, kendi iş yerlerindeki görevlerini paralel olarak seçtiklerinden dolayı çok önemli bir avantaj sağlıyorlar. Bu da çok büyük bir kolaylık. Evet. Evet, hem lojistiğin önemine bakacak olursak ve yaşadığımız döneme bakacak olursak lojistik gerçekten de yükselen değer. Bu açıdan da öğrencilerimizi yüksek lisans programına bekliyoruz diyebiliriz herhalde hocam. Evet, çünkü lojistik işin operasyonel tarafı, az önce bahsettiğim tedarik zinciri işin organizasyonel tarafı. Yani hem sahada çalışıp lojistiğin operasyonel boyutuyla ilgilenmek isteyenler hem de masa başında bilgisayarından gemideki konteynerin dünyada nerede olduğunu GPS'ten görüp işin organizasyonel tarafına yönelmek isteyen insanların ve daha çok eskiden merkezin Fransa, Almanya ve Avrupa, İngiltere üçgeninde olduğunu görüp daha sonra da şimdi daha çok Rusya, Çin ve Hindistan üçgenine kaydığını gören vizyoner insanların yaptıkları tedarik zincirinin teorik altyapısında öğrenmek isterlerse çok uygun ve şöyle diyoruz slogan olarak her şey lojistiktir, lojistik her şeydir. Güzel bir slogan olmuş, çok da doğru. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.
Evet, Profesör Akkartal lojistik bölümünü anlattı bize, yüksek lisans programını ve okulun içeriğini anlattı. Aynı zamanda lojistiğin önemine de değindik. Umarım anlattıklarımız hoşunuza gitmiştir ve yeterli olmuştur. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.